Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için başka hiçbir yerde tarifi olmayan, reçetesi tamamen bana ait olan kahveli çatlak kurabiye tarifim var. Herkesin bildiği kakaolu, portakallı veya limonlu çatlak kurabiyeyi birçok kişi denemiştir, biliyordur. Ama bu kurabiye çok özel ve tamamen malzeme ölçüleriyle bana ait bir tariftir. Bundan sonra da zaten birçok yemek sayfalarında veya kanallarında bu tarifi görebilirsiniz. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Bu kurabiyenin birkaç püf noktası var. Videonun sonuna kadar atlamadan dikkatlice dinleyerek izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle 2 adet oda sıcaklığında beklettiğimiz yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. Aynen kek yapar gibi yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum. 1 yemek kaşığı Türk kahvesi ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm ise 125 mililitredir. Zeytinyağını yaklaşık 60 mililitre ölçüsünde ekledim. Bazen bu detayları isteyen takipçilerim oluyor. O yüzden bu bilgilendirmeyi yapıyorum. Tüm malzemelerimi çırpıyorum. Yaklaşık 4 dakika kadar çırpıyorum. Kahvenin rengi hafif açılana kadar ve şekerimiz yumurta ile birlikte eriyene kadar el çırpıcısıyla çırpalım. Dilerseniz bu aşamada mikser de kullanarak çırpabilirsiniz. Kahvenin rengi iyice açıldı. Ben toplamda 5 dakika kadar bu aşamada çırptım. Bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Bu malzemelerimizi de elimizle karıştırmadan sadece spatula yardımıyla karıştıralım. Çünkü bu kurabiye hamurumuzun kıvamı diğer kurabiye hamuru malzemelerinden biraz farklı. Yani klasik bildiğimiz yumuşacık ele yapışmayan kurabiye hamuru değil. Aksine elimize yapışan biraz cıvıkımsı bir kurabiye hamuru olacak. O yüzden elimizle karıştırmıyoruz. Bir spatula yardımıyla karıştırmaya özen gösterelim. Şimdi yakından sizlere kıvamını da göstereceğim. Gördüğünüz gibi oldukça cıvık. Bu şekilde cıvık haliyle buzdolabında 2 saat kadar dinlendirelim. Eğer vaktiniz yoksa derin dondurucuda en az yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben buzdolabımda 2 saat kadar dinlendirdim. Buzdolabında 2 saat dinlendikten sonra hamurumuzun kıvamı oldukça koyulaşıyor. Koyulaşıp donduktan sonra şekil vermeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi sakız kıvamında, macun kıvamında oldukça cıvık bir kurabiye hamuru. Lütfen malzeme ölçüleriyle oynamadan vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek yaparsanız birebir aynı görüntüyü ve tadı elde edebilirsiniz. Bazen bu şekilde cıvık olduğunda un ilavesi yapılıyor. O yüzden tamamen farklı bir kurabiye ortaya çıkmış oluyor. Kurabiye hamurumuzu 2 saat kadar buzdolabında soğuttuktan sonra gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Hemen 1 tatlı kaşığı ölçüsünde hamurumuzdan parçalar alalım ve avucumuzun içerisinde hızlıca yuvarlayalım. Bu aşamada hızlıca yuvarlamanız çok önemli. Çünkü yavaşça kurabiye hamurunu yaparsanız avucunuzun içerisinde bir müddetten sonra yapışacaktır. Çok çabuk hızlı hamlelerle bu şekli vermemiz gerekiyor ve çok çabuk pudra şekerine bulayarak hemen yağlı kağıda bırakmamız gerekiyor. Çünkü bekledikçe kurabiye hamurumuz yayılacaktır. Buna lütfen dikkat edelim. Bazen bu tarifimi sabırsızlıkla yapıp sonucu güzel elde edemeyen takipçilerim oluyor. Ama lütfen bekleme süresine ve bu aşamada yaparken hızlı hamlelerle şeklini verip hemen pudra şekerinin bulamaya özen gösterelim. Özellikle yaz mevsiminde yapacaksanız eğer çok daha hızlı hamlelerle kurabiye hamuruna şekil verip hazırlamanızı tavsiye ederim. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Toplamda bu malzeme ölçüleriyle 17 adet Türk kahveli çatlak kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini artırarak daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isteyeceğinizi pek düşünmüyorum çünkü oldukça yeterli sayıda ve çok lezzetli oluyor. Bu kurabiyenin dışı
kıtır, kıyır bir dokuda oluyor. İçi ise tamamen brownie kurabiyesi gibi kekimsi dokuda oluyor. Islak kurabiye dokusunda oluyor. Bu aşamada kurabiyelerimizi yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizerken mutlaka büyük aralıklar halinde dizelim. Çünkü fırınımızda kurabiyelerimiz pişerken oldukça yayılacaktır. Buna dikkat etmeye özen gösterelim. Bu lezzetleri seviyorsanız, üstüne bir de benim gibi kahve severseniz mutlaka bu tarifi yapın. Özellikle sütlü kahve eşliğinde çok lezzetli oluyor. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında tam 10 dakika kadar fırınımızda pişirelim. Lütfen fırınımız önceden ısıtılmış olsun. 170 derece çok önemli ve 10 dakika çok önemli. Buna lütfen dikkat edelim. Aksi halde istediğimiz görseli ve istediğimiz iç dokuyu elde edemeyebiliriz. Bu püf noktasına da dikkat ettikten sonra sonuç şahane oluyor. Yakından da gördüğünüz gibi 10 dakikanın sonrasında fırından çıkan 2 tepsi kurabiyelerim sunuma hazır. Sizlere hemen yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Yoğun lezzetli, kahveyi buram buram hissedebileceğiniz ve muhteşem dokusuyla bu kurabiye çok özel bir tarif ve tatlı sanatına ait bir tariftir. Denedikten sonra çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Benim için bu özel kurabiyeyi denedikten sonra yorum yaparsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yakından da gördüğünüz gibi Amerikan cookie, brownie, yoğun nemli kurabiye lezzetinde iç dokusu şahane bir kurabiye. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Kanalımda görmek istediğiniz farklı tarifler varsa veya beğendiğiniz, merak ettiğiniz tarifler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve tarif listeme planlamamın içerisine ekleyip mutlaka videosunu sizlerle paylaşıyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.